Merhaba arkadaşlar. Bir önceki Osmo Pocket videomuzu izlediniz, paraya kıydınız ve bu kamerayı aldınız. Aldınız da şu ayarını yapalım, yok bu ayarını yapalım, hani şuna girelim derken birazcık kameradan soğudunuz. İşte tam burada derdinize çare olacak bir videoyla geldim. Şimdi sizlere Osmo Pocket'ı zorlanmadan kullanmanız için 10 güzel özellikten bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak hızlı ayar özelliğinden bahsedelim. Bu özelliğe kaydedilmiş ayarları da diyebiliriz. Bu ayarı açmak için kaydetmek istediğiniz ayarları yaptıktan sonra yukarıdaki menüyü aşağı çekerek sol üstteki profil ikonuna tıklıyoruz. Ardından sarı artı ikonuna tıklayarak ayarları kaydediyoruz. Peki bu özelliği nerede kullanacağız? Örneğin dışarıda bir vlog çekimi yapıyorsunuz ve karşınıza birden kuşlar çıktı ve kuşları çekmek istediniz. Dediniz ki bu kuşları bir de slow motion çekeyim. Siz orada ayarları yaparken birden kuşlar uçtu gitti. Böyle bir ayarı kaydetmiş olsaydınız hemen menüden bu ayara girdiğiniz zaman kuşları rahatlıkla çekebilecektiniz ve anı kaçırmayacaktınız. Bu ayar bu yüzden çok önemli. Bir diğer düzenlememiz gereken ayar ise joystick hızı. Çoğu zaman güzel bir görüntü çekerken joystick'e dokunduğunuz zaman kamera kafa atar. Bu ayarı yaptıktan sonra joystick'i gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu ayarı yapmak için yukarıdan menü çubuğunu çektikten sonra sol altta yer alan ayar çarkına dokunuyoruz. Ardından aşağıdaki denetim kolu hızına giriyoruz. Bu hıza girdikten sonra sol tarafta yakın, sağ tarafta da gimbal yazıyor. Sağ taraftaki menü joystick'in gimbalini hareket ederkenki hızını ayarlıyor. Burada 1. seviyeden 7. seviyeye kadar ayar yapabilirsiniz. Sol taraftaki yakın yazansa kamerayla dijital zoom yapmak istediğinizde bunun ayarını yapıyor. Bunu da yine 1'den 7'ye kadar ayar yapabilirsiniz. Ben genelde ikisini de 2 numaralı ayarda kullanıyorum. Küçük ama işlevsel bir diğer özelliği ise ayna modu. Bu özellik ekranı aynalayarak kendinizi aynadaymış gibi çekim yapmanızı sağlıyor. Bu ayarı yapmak için yukarıdaki menü çubuğunu aşağı indirdikten sonra sol alttaki ayar çubuğuna tıklıyoruz. Ardından öz çekim için döndürme adlı ayarı açıyoruz. Çekim yaparken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri ise ses. Videonun görüntüsü ne kadar iyi olursa olsun, sesiniz kötü olursa videonun hiçbir değeri yok. Bu yüzden sesi alırken dikkat etmemiz gerekiyor. Burada da Osmo Pocket'ın ses yönlendirme özelliği, arkadan noise kesme özelliği gibi özellikleri oluyor. Burada Osmo'nun üzerinde 2 tane mikrofonu var ve mikrofonsuz çekimi yaptığınızda bu mikrofonların yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarı yapmak için sağdaki menüyü sola doğru kaydırarak menüyü açıyoruz. Ardından mikrofon işaretine tıklıyoruz. Ardından buradaki yönlü ses ayarına geldiğimizde tümü, ön ve arka şeklinde 3 tane ayar var. Bu 3 seçenekten ön seçeneği seçtiğinizde öndeki mikrofondan, yani vlog çekimlerinde kullanabilirsiniz bunu. Ön ve arkayı seçtiğinizde 2 kişi karşılıklı konuştuğunda veya ortamda bir şey çekerken kullanabilirsiniz. Tümü ayarını seçtiğinizde hem ön hem arka hem de yanlardaki mikrofonlardan ses alarak 360 derece bir ses elde edebilirsiniz. Mikrofonla ilgili diğer bir özellik ise otomatik kayıt başlatma. Yani kamerada kayda girdiğimiz zaman mikrofonda da kayda girmesi özelliği. Bu özellik sayesinde mikrofondaki ses wireless mikrofonda yedek bir kaydınız daha olmuş oluyor. Bu da güzel bir özellik. Peki bu özelliği nasıl açıyoruz? Bu özelliği açmak için yukarıdaki menüyü aşağı indiriyoruz. Sol alt köşedeki ayar çarkına tıklıyoruz. Ardından kablosuz mikrofon menüsüne giriyoruz. Mikrofonumuzun bağlı olduğunu görüyoruz buradan. Daha sonra aşağı iniyoruz ve sesten videoya senkronizasyon butonunu açıyoruz. Bunu açtığımızda kameradan kayda girdiğimizde mikrofonda da kayda girmiş olacak. Biraz da güç tasarrufu özelliklerinden bahsedelim. Her kamerada olduğu gibi burada da standby özelliği, yani kayda girmediğimiz zamanlarda bir bekleme süresinden sonra kapanma özelliği var. Bunun için yukarıdaki menüyü aşağı kaydırdıktan sonra sol alttaki çarka tıklıyoruz. Ardından otomatik güç kapatma menüsüne tıklıyoruz. Burada kendinize göre 1 dakikada mı 5 dakikada mı kapanacağını seçebilirsiniz. Bir diğer güç tasarrufuyla ilgili özelliği ise benim Insta360'larda gördüğüm kayda girdikten sonra ekranını kapatma özelliği. Biliyorsunuz ki bu kameralarda en çok güç harcayan yer ekran. Ekranı kapattığımızda bu da bayağı bir güç tasarrufu sağlıyor. Bu yüzden bu özelliği çok seviyorum. Peki bu özelliği nerelerde kullanıyoruz? Örneğin bu gibi bir YouTube videosu çekiyorsunuz ama dışarıda çekiyorsunuz. Kameranızı koydunuz ve karşısına geçtiniz. 10-15 dakikalık bir çekim yapacaksınız. Burada bu ayarı 1 dakika veya 30 saniye yaptıktan sonra kayda girdikten sonra ekran kapanacağı için güç tasarrufu sağlayabilirsiniz. Peki bu özelliği nasıl açıyoruz? Yine yukarıdaki menüyü aşağı indirdik. Ayar butonuna tıkladık. Ekran kapalı, kaydı başlat menüsüne tıklıyoruz. Burada 3 saniye sonra mı kapatsın, 15 saniye sonra mı kapatsın, yoksa daha fazla mı? İsteğinize göre seçebilirsiniz. Vloggerların çok kullanacağı bu özellik ise gimbal başlangıç yönünü belirleme özelliği. Bu özellik sayesinde gimbalinizin başlangıç konumunu seçebiliyorsunuz. Örneğin sadece vlog çekiyorsunuz ve kendiniz çekiyorsunuz. Bunu başlangıç yönünüzü kendi yerinize dönük yapabilirsiniz. Veya son ayar şeklinde ayarı seçerek en son hangi ayarda kaldıysa o ayarda devam etmesini isteyebilirsiniz. Bu ayarı da menüye girdikten sonra gimbal başlangıç yönü menüsüne tıklayarak istediğimiz ayarı seçebiliyoruz.
Bir diğer güzel özelliği ise odak modunun değiştirilebiliyor olması. Yani bir çekim yapıyorsunuz, ağacın arkasından açılma yaptınız veya sadece bir sabit nesneyi çekiyorsunuz, arkaya doğru çevirdiniz. Kameranın netinin biraz daha yavaş akmasını veya sadece orada kalmasını, dokunduğunuz yerde kalmasını istiyorsunuz. Burada bu ayarlardan bunları seçebiliyorsunuz. Bu ayarı kullanmak için ise sağdaki menüyü sola çektikten sonra aşağıdaki odak modu menüsüne giriyoruz. Burada 3 tane farklı seçeneğimiz var. Tek, sürekli ve ürün vitrini modu. Burada size hangisi uygunsa onu seçebilirsiniz. Sol taraftaki detaylı açıklamadan size uygunluğunu görebilirsiniz. Beni en çok rahatlatan özelliklerden biri ise otomatik ISO ayarı. Ama bu otomatik ISO ayarının ince bir çizgisi var. Bu ayar sayesinde fazla pozlama yapmanıza gerek kalmıyor. Yani burada bu ayar ile manuel pozlamanın içinde sadece ISO'yu otomatiğe almış oluyoruz. ISO'yu da otomatiğe belirlediğimiz aralıklarda alıyoruz. Örneğin 50 ISO ile 600 ISO arasında değişiklik yapabilirsin diyoruz. Böylelikle görüntülerimiz fazla granli olmamış oluyor. Peki bu ayarı nasıl yapıyoruz? Sağ taraftaki menüyü sola çektikten sonra pozlama kısmına tıklıyoruz. Ardından sağ tarafta gördüğümüz ISO ayarını yukarıya doğru çekiyoruz ve aralıkları göreceğiz burada. 50-1600, 50-800, 50-400, 50-200. Size hangisi uygunsa ortama göre bunu ayarladıktan sonra onaylaya basabilirsiniz. Burada maksimum ayar sağdaki ayar, minimum ayar da soldaki ayar olacak. Bütün bu saydığım özelliklerin hepsi çekimle alakalıydı. Bir de çekim sonrası güzel bir özelliği var. Bu özellik ise proxy özelliği. Yani görüntünün biraz daha düşük kaliteli kaydedilmesi. Peki bunu nasıl yapıyor? Normal görüntüsünün yanına .lrf uzantısıyla bir görüntü daha kaydediyor. Bu burada izleme yaptığımız görüntüler aslında. Bu sayede kurguda rahat bir şekilde çalıştıktan sonra exportlarımızı kaliteli bir şekilde alıyoruz. .lrf uzantılarını kullanmak için dosya isminin sonundaki uzantı olan .lrf'yi değiştirerek dosya ismi .mp4 şeklinde yeniden adlandırarak bu dosyaları kullanabilirsiniz. Bu şekilde Adobe Premiere ve diğer programlar rahat bir şekilde içine import edecek ve rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Evet, paraya kıyıp aldığınız bu Osmo Pocket 3'ün kolay kullanım için 10 güzel özelliğini saymaya çalıştım. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız ve aklınıza takılan sorular varsa bize yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ne demişler?